Boynuma çok yakışacağını biliyordum. Luna içeride mi? Sahip hazırlanıyor. Giremezsin. Çekil önümden. Hayır. Barbarossa, senin ne işin var? Elçiyi bir kişi koruyor dedin. 6 kişi vardı. Şarken ve avanisi onu tanımıyor dedin. Müşaviri Batista'nın 40 yıllık dostu çıktı. Adamı kaçırdık. Ama az kalsın canımızdan oluyorduk Luna. Senin amacın ne? Yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yok. Hakikat neyse onu söyle yoksa seni şuracıkta boğarım. Elçiyle alakalı bilgiyi onlar konseyinin sekreterinden bir sohbet esnasında aldım. Bana yalan söylemeleri için hiçbir sebep yok. Askerleri de kaleden istemiş olmalılar. O vakit Şarken'in elçiyi kaçıracağımızdan haberi vardı. Mümkün değil. Yemin ederim Barbarossa. Ben sana ihanet edecek hiçbir şey yapmadım. Bu onlar konseyi. Kim bu adamlar? Venedik'in istihbarat teşkilatı. Devletin emniyetini tehdit eden meselelerde faaliyette bulunurlar. Bizden haberleri var mı? Olsaydı Venedik'te duramazdınız. Sultanınıza gidip sizi geri çekmesini isterdim. Çekmezse de üstünüze gelirlerdi. Ben sana ihanet edecek bir şey yapmadım. İspanyollar benim de düşmanım Barbarossa. Onlar kocamın katili. Menfaatimiz bir. Kocanın intikamı için bize yardım ettiğini hiç zannetmiyorum Luna. Hatamı telafi edeceğim. Göreceksin. İnşallah o kadından hesap sormuştur. İnşallah. Sakin ol evladım. Her şeyde bir hayır vardır. Ha geliyor. Ne dedi Luna? Ne dedi? Elçiyle alakalı istihbaratının eksik olduğunu kabul etti. Askerleri de kaleden göndermiş olmalılar diyor. Hatasını telafi edecekmiş. Peki sen ikna oldun mu? Emin değilim derviş. Luna bütün istihbaratını onlar konseyi diye bir yerden alıyormuş. Onlara da bizden haberi olmadığını söyledi. Onlar konseyi mi? Onlar konseyi. Vakti zamanında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine suikast tertip eden gizli bir cemiyet. Luna doğruyu söylemiş. Bu cemiyetin bizden haberi olmuş olsaydı çoktan peşimize düşmüş olurlardı. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Salih. Kandiyeli. Gir. Güvercin havada yüzbaşım. Elçi Batista'nın yola çıktığı haberini Şarken Sarayı'na ulaştıracak. Biraz geç oldu ama her halükarda onlardan önce saraya varacaktır. Bu arada diğer güvercinlerin ne alemde?
Onlara iyi bakıyorsun değil mi? Elbette yüzbaşım. Emrettiğiniz gibi birkaçını Venedik pazarında satacağım. İyi para kazanacağınızı zannediyorum. Güzel Pedro. Güzel. Çıkabilirsin. Aydın anlattı. Şalken'e gönderecekmişsiniz dervişi elçi diye. Ama esas elçi müşavirinin akranı çıkmış. Allah Hayrettin'im. Ben de ne edeceğimizi şaşırdım. Biz şimdi bu adamları salsak feryatları arşa yükselecek. Bizim de bütün oyunumuz bozulacak. Hadi salmadık diyelim. Bu sefer elçi nerede diye bu diyavolo huysuzlanmaya başlayacak. Dervişin de bizim bu derdimize bir icadı olduğunu da düşünmüyorum. Değil mi derviş? Hayırdır derviş? Niye öyle bakıyorsun? Cehran'a bakıyorum. Sebep? Derviş babam. Kızını mı alacaksın yoksa bu Salih'e de ondan mı bakarsın? Derviş. Ne oluyor? Şarken'in sarayına göndereceğimiz elçiyi buldum. Fransız elçisi Monsieur Antoine geldiler kraliçem. Majesteleri, Ülkeme hoş geldiniz Antoine. Doğrusu ziyaretiniz sürpriz oldu. benim için de sizinle görüşmek sürpriz oldu. Majesteleri Charles'la görüşmeyi bekliyordum. Şalken bir av gezisinde. Ziyaretinizin sebebi nedir? Kralım François'dan bir mektup getirdim. Kralınız şaka yapıyor olmalı. Hayır efendim, böyle bir konuda şaka olmaz. Cevabınızı en kısa zamanda vermenizi bekleyeceğim. İyi günler majesteleri. Bakın bakalım yiğitler. Benzemiş mi? Ya bir şey söyleyin. Ne susarsınız? Elçinin saçı biraz uzundu sanki. Saç dediğin, sakal dediğin uzar da kısalır da. Çehresi benzemiş mi? Siz ona bakın. Ha? Hayrettin'im, sen ne dersin? Olmuş mu? Güzel olmuş. Güzel, güzel Salih. Benzemişsin elçiye. Hem Batista'nın söylediğine göre şef 8-9 senedir görmüyormuş onu. 8-9 senede insanın saçı sakalı değil, tüm çehresi değişir. Tabii ya canım. Yahu Hayrettin. Ben ne anlarım elçilikten? Elçi dediğin az mürekkep yalamış olur. Ben Elif görsem mertek zannederim. Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane. Hadi. Salih bak. İçimizde elçiye benzeyen yegane kişi sensin. Başka çaremiz yoktur. Vallahi öyle Salih. Yani benim suratım benzeseydi senin yerine ben giderdim. Ama şansına küs. Gözünün yağını yiyeyim yapma Hayrettin. Ben ne ederim? Nasıl yaparım? Gavurun sarayında tek başıma ben nasıl yaparım? Tek başına olduğunu kim söyledi? Sayın elçim. Yanınızda bir de katip var. Ne katibi reis? Bu vazifeyi layığıyla yerine getireceğinizden şüphem yok.
Şimdi tez vakit hazırlanıp zırhlı arabayla yola çıkın. Geç kaldığınız için Şarken... Adamını bulmana sevindim Barbarossa. Senin burada ne işin var? Şarken'in sarayına girmeden önce halletmemiz gereken bir mesele daha var. Ne meselesi? Kimsin sen? Beni hemen komutanınız. Gel. Nasıl oldu da akıl edemedik bunu? Biz Şarken'in sarayına casus sokuyoruz. Nasıl muhabere edeceğimizi bir türlü de düşünmüyoruz. Ah! Lakin bu benim aklıma gelmedi değil. Elçi saraydan arada bir çıkıyordur. Biz de bir gün tayin edip kendisine malumat alırız diye düşünmüştüm. Malum. Elçiler kendi devletlerinin hesabına çalışan birer casus gibidirler. Bu sebepten Şarken, elçilerin 3 ayda bir saraydan çıkıp memleketlerine gitmesine izin verir. Herifler mühim bir havadisi krallarına söyleyene kadar iş işten geçmiş olur. Evet. Maalesef vaziyet böyle. Felaket tellallığın için sağ olasın Luna. Şimdi malikanene dön. Kuş tüyü yatağına yat ve mışıl mışıl uyu. Hatamı telafi edeceğimi söylemiştim Barbarossa. Bu meseleye bir çözüm bulmuş olabilir. De bakalım. Dinliyorum. Şarken'in sarayından Kolonna Kalesi'ne bir takım basit havadisleri posta güvercinleriyle ulaştırırlar. Casusunuz saraya girdikten sonra siz de güvercinler vasıtasıyla haberleşebilirsiniz. Ufakat da kuşlar yesin. Ya biz İspanyolların kalesine giden kuşları nasıl istimal edeceğiz? Dur evladım dur. Sözünü tamamlasın. Hadi. Bu tertibatı kuran kişi aynı zamanda güvercinlere ilgisi olan kalenin komutanı Yüzbaşı Manuel'dir. Fevkalade. Şimdi de yüzbaşı Manuel'i kaçıracaksınız değil mi? Hayır. Yüzbaşı Manuel güvercin postası işini Pedro diye bir adama vermiştir. Pedro ayda bir bazı güvercinleri satmak ya da yenilerini alıp yetiştirmek için Venedik kuş pazarına gelir. Satacağı veya alacağı güvercinler çok para ettiğinden çalınmasın diye Yüzbaşı Manuel her defasında Pedro'nun yanına 2 Macar muhafız verir. Bu adamlar Mohaç Savaşı'nda ölen Kral Lajos'un muhafız alayından oldukları için işinin ehli tiplerdir. Pedro alışverişten önce mutlaka Casanova Tavernası'na gidip muhafızlarıyla beraber birer içki içer. Herifleri yanından uzaklaştırırsanız Belgaç'la beraber gidip onunla konuşup ikna edebiliriz. Ayrıca karaya gelen havadisleri bize iletirler. Neden seni dinlesinler ki? Çünkü Pedro ile Belgaş arkadaş. Ayrıca yıllar evvel Bağdat'tan gelen 11 değerli güvercini Pedro'ya verdim. Hem de bedavaya. O yüzden bana borcu var. Bedava. Hiç senin meşrebine uygun bir davranış değil ama. Biz Belgaç'la tavernanın arkasında bekleyeceğiz. Marcella da Pedro'yu bana getirecek. Siz de muhafızları 15 dakika kadar oyalarsanız benim için kafi. Sen ne yapacaksın? Söyledim ya, Pedro'yu ikna edeceğim. Peki, haydi. Al işte. Tarhana bulgur lafın sonu budur. Hatun yine turbun büyüğünü elimize bıraktı gitti. Sen onu bırak da bu adamları nasıl oyalayacağız onu düşün bana. Onu ben halledeceğim şimdi.
Seninkiler geldi. Nereden benimkiler oluyormuş? Bana bakın lan. Macar kütükleri. Ne var, ne istiyorsun? Bak şu arkamdaki adamla 10 dükasını iddiaya girdik. Neymiş? Sizi eşek sudan gelinceye kadar pataklarmış. Yani ben dedim ki bu ikisi senin kemiklerini kırar ama dinletemedim. Eğer ki bu adamı döverseniz 10 dükkanın yarısını tıkır tıkır size veririm. Oturun yerinize. Sayenizde para kazanacak diye sizi tahrik etmek için uğraşıyor. Anlamadınız mı? Ya Yeniçeri bozması. Bu işler öyle Muhaç Savaşı'nda Macar kesmeyle olmaz dedim ben sana. Bu herif Muaş'ta mıydı? Bak bak anlattığına bak. Bu Kral Layoş var ya, sözde bu Yeniçeri bozuntusu almış bunu önüne katmış. Garibim Naus da bundan kaçayım derken bataklıkta sen boğul. Ha? Sallıyor işte işkembeyi Kübra'dan. Senin sadece kemiklerini kırmayacağız. Bedeninden kollarını da ayırıp ağzına tıkacağız. Gel dışarı. Bulduğun çare. Bayrettin'im, pamuk çuvalın altında kalmış sığınağı üstünde ne fark eder? Sen bu adamları 5 dakika oyala. Luna da bu arada işi halleder. Bayan Luna'nın senden bir isteği var. Sen bizim kralımızı bozdun. Ben de seni boğacağım pis Türk. Size yardım etmek isterdim. Ama Şarki'nin sarayına sokacağınız casus, güvercinci Huan'ı ikna edip kaleye nasıl kuş uçurtacak ki? İstediğin zaman kaleden çıkabiliyorsun. Tek yapman gereken şey yazışmaları bize iletmek. Yapamam Luna, yapamam. Yakalanırsam yüzbaşı Manuel kellemi uçurtur. Yıllar evvel bedavaya birkaç kuş verdin diye hayatımı tehlikeye atamam. Bu yeterli mi? Üç kabak tadı vermeye başladı. Herife bak nasıl şaşımış etti. Nasıl şaşımış etti. Neyse. Herkes de kendi ekmeğini yermiş. Geber artık!
Güzel. Demek Barbarosa'nın ambarı burası. Hı? Hamallığın sayesinde Barbarosa'nın ailesine rahatça sokulabileceksin Maruz. Bravo. Amiral, şu bahsettiğim Barbarossa'nın esiri Valeria, onu da İspanya'ya götürürseniz Şaken Hazretlerinin büyük takdirini kazanırsınız. Başım okşanarak aferin bekleseydim, amiral değil köpek olurdum Orsini. Beni kendine benzetme. Ayrıca mesele sadece Barbarosa'da değil. Dershanede neler olup bittiğinden haberdar olmalıyım. Mesela Süleyman yeni gemiler inşa ettiriyorsa bir savaşa hazırlanıyor demektir. Öyle değil mi Maruz? Ne sana ne de Şahalken'e uşaklık yapmayacağım Dorya. Kendine başka birini bul. Boşa zamanımı harcıyorsun. Al şunu koy cebine, devamı gelecek. Maruz, sen bir zamanlar tanıdığım en iyi serdümenciydin. Sonra bir anda kafana esti, denizleri bıraktın. Benedikten tarikatına girip keşiş olmayı seçtin. Hı? İhtiyaç sahiplerine yardım edip İsa'ya hizmet edecektin. Öyle değil mi? Ama şimdi karşıma geçip Müslüman numarası yapıyorsun ve adının Murat olduğunu söylüyorsun. Hı? Çünkü beni daha kolay kabul etmelerini ve karnımı doyurmamı sağlıyor. İsa Efendimizin yolundan hiçbir vakit çıkmadım. Demek hala İsa'ya hizmet ediyorsun ha? Peki Murad'ın adının Maurus olduğu ve Benedikten tarikatına mensup bulunduğu şu limanda duyulsa ne olur? Hiç düşündün mü? Kaptan Flint'in gemisinden indire indire bu üçünü mü indirdin? El insaf kızım. Kadın halinde bu kadar oldu işte. Sen dua et Kemankeş Paşa Murad'ı bizimle çalışmaya ikna etsin. Yoksa limandaki işimiz daha başlamadan bitecek. İkna mı? Ne iknası diyorsun sen? Koskoca paşa emredecek de bizim haramzade yapmayacak ha. Deveyle tepiş olmaz. Selamünaleyküm hanımlar. Aleykümselam. Kaptan paşamız akşam Hamal Murat'ı huzuruna çağırıp konuşacakmış. Seyyare Hanım da bizimle içtima ederse makbule geçer dedi paşamız. İştirak edeceğimi söylersiniz paşaya. Size kolay gelsin o halde. Sağ olun. Sağ olun. Hayırdır abla? Neyin daveti bu? Neyin daveti? İşte adam Murat'la konuşurken orada olayım istemiş. Allah Allah. Koskoca paşa tek başına konuşamıyor muymuş? Ne demeye bu laflar Nazife? Hadi ama. Bütün gece paşanın gözleri senin üzerindeydi. Yalan mı? Ha ben de teşne oldum yani. Olsan da ayıplamam ki. Adam koskoca Osmanlı'nın kaptanı deryası. Belki nikahını almak istiyordur senin. Çüş. Çüş ki ne çüş. Avucunu yalar o vakit. Ben o rüzgarlara yelkenim kapayalı çok oldu. Abla. Hı. Ne vakte kadar sürecek bu? Ne vakte kadar sürecek Nazife? Gimri Lakman Bey vefat edeli 10 yıl oldu. 10 yıldır yastasın abla. Artık rahat ermenin vakti gelmedi mi? Benim rahatım yerinde kızım. Sen dert etme. Akman Bey de mutlu olmanı isterdi. Hem Mihriban'a yazık değil mi? Babasız büyüyor yavrucak. Bak abla,
İlla Kemankeş Paşa'yla olsun diye demiyorum. Lakin yeniden evlenirsen kimse sana kötü gözle bakmaz. İstemiyorum Nazife. Sen nasıl canı sıkıldığında kitaplara gömülüyorsun? Ben de teselliyi çalışmakta buluyorum. Bak, bir daha da bu mevzuyu açarsan yersin köteği. Destur yahu. İnsan evvela bir kapı çalar valide. Hüsrevi seyyare midir nedir? O kadına göndermişsin. Gönderdim, evet. Murat denen o adamla konuşurken o da bulunsun dedim. Ben senin niyetini anlamadım mı zannediyorsun? Neymiş benim niyetim? Dün gece seyyareye nasıl baktığını gördüm. Aman diyeyim. Bak sakın ha. Ayaz Paşa'nın kızı gözümün nuru Şükufem dururken sakın bir ihtiyatsızlık edip o hatunu almaya falan kalkmayasın. Neyini beğenmedin? Güzellik desen güzellik. Endam desen endam. Barbaros ambarın başına onu koyduğuna göre aklı selim de bir hatun. Ha? Evladım, sen de Şükufe'deki gayet âlâ hususiyetleri anlamama konusunda bir hüner mi var? Kız bir kere daha genç. Ayrıca güzellikte seyyare Şükufe'nin eline su bile dökemez zaten. Soysop desen o da var. Daha ne istiyorsun Allah'tan? Bilmem ki gözlerime nasıl bir büyü yaptı felek. Gözümü kan içinde bırakıp aşkımı arttırdı felek. Arslanlar pençemin korkusundan tir tir titrerken beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Sen aşık mı oldun yani? Hem de o kapa sapa kadına. Ne kabalığını gördüm valide. Barbaros ne ki ailesi ne olsun? Kadın bir kere dul. Hem de boyu kadar çocuğu var. Ben de dolu. Ne var bunda? Oğlum, yapma etme. Bak Ayaz Paşa'nın kızı Şükufe dururken seyyarenin esamesi okunur mu Allah aşkına? Valide uzun ettin. Gönlümün de kahyalığını yapma. Gölge etme. Başka ihsan istemem. Ben bunu senin yanına bırakır mıyım? Kemankeş. Mahallemizden Nedim Bey, kuyumcuların yiğit başına gidip loncaya aza olacaksın deyince ben de kalktım size geldim. Lüzumu neyse yaparsanız artık ben de bir an evvel dükkanımı açmak istiyorum. Nedim Efendi mi dediniz? Evet Nedim Efendi. Şu Galata'nın en büyük kuyumcusu Şahsuvar Sultan'ın müşaviri olan Nedim mi? Vallahi kimin müşaviridir bilemem ama o da kuyum işindeymiş.
Dur bakalım Yiğitbaşı. Bu kadını loncaya ağza yazamaz. Şahsuvar Sultan. Öyle her önüne gelen payitahta kuyumcu açamaz. Üstelik usta olup olmadığı bilinmeyen Cezayir'den kalkmış gelmiş biri asla. Hanım, ben hem zergeran hem zernişani ustasıyım. Bunu Cezayir'de sokakta oynayan çocuklar bile bilir. Hayrettin'in validesiymişsiniz diye duydum. Doğru mu? Ne alakası var anlamadım. Validesiniz diye size iltimas geçilecek değil. Ne münasebet, bana öyle iltimas geçilmiyor. Ha demek bir vesikanız var. Vesika mı? Elinizde kuyumcu olduğunuzu ispat edecek başka bir ustadan el aldığınızı gösteren bir vesikanız. Yok mu? Yok ama... O vakit bu kadını loncaya ağza yapamazsın Yiğitbaşı. Ha, yaparım dersen kadıya kadar çıkarım. İkiniz de bunun hesabını mahkemede veremezsiniz. Sinyorita, sizin ne işiniz var burada? Galata'daki Venedik balyosunda durumumu anlattınız mı diye sormaya geldim. Henüz değil. Tanrı aşkına neyi bekliyorsunuz Signor Orsini? Bir ihtimal sizi babanızın yanına gönderebilirim. Doğru mu söylüyorsunuz? Limanda bir Ceneviz gemisi var. Kaptan Afelis yakın dostumdur. Onunla konuşacağım. Sizi gizlice gemiye alıp saklamasını isteyeceğim. Ama anne Barbaros'tan korkuyordunuz. Hani beni kaçıramazdınız? Sizi ben değil, Andrea Doria kaçırmış olacak. Andrea Doria mı dediniz? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamanız gerekmiyor. Dediklerimi yapın yeter. Ama önce... şunu imzalamalısınız. Nedir bu? Babanızın bu hizmetime karşılık bana 5000 duka ödeyeceğine dair bir senet. İşte şimdi ne olacak? Felis gemisini yüklemek için birkaç gün daha burada kalacak. Eğer her şey yolunda giderse Barbarossa'nın evinin duvarına bir çarpı işareti koyacağım. Hemen o gece gidip limanda Ceneviz bayraklı gemiyi bulun. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Signor Orsini. Umarım her şey yolunda gider. Umarım Signorita. Dur! Oh! Venedik elçisi arabada. Yolda saldırıya uğradık. Çabuk kapıyı aç. Bekle! Gel. Lord Şev, birinci kapıya bir araba geldi. Venedik elçisini getirdiğini söylüyor. Saldırıya uğramışlar. Ne duruyorsun be adam? Alın çabuk içeri. Emredersiniz. Bundan sonrası arkadaşlarının maharetine kalıyor Barbaros. Lord Chiev'i kandırmaları ve sarayın güvercincisi Juan'ı her defasında atlatmaları gerekiyor. Onlar bu davaya baş koymuş yiğit adamlardır. Ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Sen öyle diyorsan.
Yaptıkların için sağ ol. Sen olmasaydın Pedro'yu ikna edemezdik. Hayır Barbaros. Sen haklıydın. Anlamadım. Hangi konuda? Kocanın intikamı için bize yardım ettiğini hiç zannetmiyorum demiştin. Haklısın. Tek sebep kocam değil. Peki ya neydi? Sana olan zafiyet. Ben bu zamana kadar ölen kocam dair hiçbir erkeğe aşık olmadım Barbaros. Aşk nedir? Nasıl olunur hiç bilmem. Tek bildiğim şey bir erkeğe verecek sevgim oldu. Ama buna değecek kimse yoktu. Ta ki seni tanıyana dek. Bu aşkın bana acı çektireceğini biliyorum. Çünkü sen hiçbir kadının sana aşık olmasına izin vermeyecek kadar davasına ve milletine sadık bir erkeksin. Hiçbir kadının seninle bunların arasına girmesine izin vermezsin. Bir kadın ne kadar severse o kadar korkar Barbaros. Birbirimiz için yaratılmadığımızın farkındayım. Ama başkaları için de yaratılmadığımızdan bir o kadar eminim. Rüna, ben... Bir şey söylemek zorunda değilsin. Sadece sana yardım etmemin arkasında başka bir sebep aramanı istemem. Bir daha beni bununla suçlama lütfen. Ah, zavallı dostum Batista. O haydutlardan kurtulmanız gerçekten bir mucize. İkiniz de Tanrı'nın sevdiği kulları olmalısınız. Vallahi billahi öyle. Vallahi billahi mi? İsa aşkına Batista. Yoksa sen Müslüman mı oldun? Hayır tabii ki sevgili dostum. Konstantinopolis'te fazla kalmaktan dilime yapıştı hep bu laflar. Hatta arada bir katibim Lomelino'ya selamun aleyküm diyorum. Vallahi. Değil mi Lomelino? Lomelino. Diyorsunuz efendim. Maalesef. Konstantinopolis'in ikinize de yaramadığı belli. Bıyıklarınız, çehreleriniz hep Türk'e benzemiş. Özellikle de senin Batista. Neyse. Gelmene çok sevindim eski dostum. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Kral Hazretleri ile ne zaman tanışacağız? Zavallı François. Doria'yı elinden aldım diye iyice çıldırdı. Beni düelloya davet ediyor.
Düşünebiliyor musun? Beni. Onu her savaşta defalarca mağlup eden Şarken'i. Ölümüne susamış olmalı. Böylesi çok daha iyi oldu. O ölünce Papa Kutsal Roma Cermen tacını sana takmak zorunda kalacak. Kabul ettiğimi bildir Isabella. Bir hafta sonra Sardinya adasına gelsin. Düellonun orada yapılmasını istiyorum. Venedik elçisi Ekselans Angelo Battista ve katibi Lomellino efendim. Eğil. 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 Size Venedik doçunun selamlarını getirdim Haşmet Meab. Sıhhatiniz ve neşeniz yerindedir umarım. Doğrusunu söylemek gerekirse her şey yolunda Elçi Batista. Her ne kadar siz Venedikliler Türklerle aranızı bozmamaya gayret ediyor olsanız da İsa babamızın kutsal savaşında beni yalnız bırakmayacağınıza eminim. Hiç şüpheniz olmasın Haşmet Meab. Biz sadece Türklere karşı vakit kazanmaya çalışıyoruz. Türkleri mağlup ettiğimiz gün yapacağım ilk iş ne olacak biliyor musunuz Elçi Batista? Bilmiyorum Haşmet Meab. Nedir efendim? Kendine Grand Signior dedirten Sultan Süleyman'ın kanını altın bir kadehe koyup içmek olacak. Aman siz yine de dikkat edin efendim. Anlayamadım. Ekselans Batista Süleyman'ın çok tehlikeli olduğunu söylemek istedi Kral Hazretleri. Biz de sizden o ve ordusu hakkında daha fazla malumat almak istiyoruz zaten. Bakalım söylediğiniz gibi müttefiğimiz misiniz? Yoksa asıl bizi mi oyalıyorsunuz? Çok güzel söyledin sevgili Isabella. Bugünlerde kim dost, kim düşman belli olmuyor. Çev size bahsetti mi bilmiyorum Batista. Neyi efendim? Sarayıma elçi diye gelip kendi devleti namına casusluk yapan birçok adam tanıdım. Büyük alçaklık. Siz ne yaptınız peki? Başlarını gövdelerinden ayırdım. Bana kafa tutanları cezalandırmaktan çekinmem Batista. Bu yüzden beni düelloya davet eden François bir hafta sonra Sardinya adasında gazabıma uğrayacak. Bizimkiler meraktan ölmüştü. Şalken'le François'nın düello malumatını tez elden Hayrettin'e bildirmeliyiz. Tamam. Ben de o zaman bu Juan Moru'nu bulup uyuturum. Pedro'nun dediğine göre şarapçının tekiymiş zaten. Sen de orada malumatı gönderirsin. Nasıl uyutacaksın herifi? Buraya gelirken boş gelmedik herhalde. Bundan katacağım şarabına. Hanım sana parasını verdiği halde işi yokuşa sürüp çalışmazlık edemezsin.
limanda kanun var, nizam var Murat Efendi. Uymazsan karşında beni bulursun. Paşa Hazretleri, bir yanlış anlaşılma olmuş. Adamlarımı başka iskelelere verdiğim için çalışamam dedim. Ben onu bunu bilmem Murat Efendi. Derhal Seyyare Hanım'ın yükünü indirip ambarına taşıyacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Çıkabilirsin. Yanınızda böyle ceberut davrandığım için kusuruma bakmayın. Lakin bu hamal takımıyla onların anladığı dilden konuşmak icap eder. Haklısınız. Mesele hallolduğuna göre artık yemeğe geçebiliriz. Yemek? Evvelki akşam tüm teferruatıyla hazırladığınız o güzel sofraya mukabil ben de sizin için kalfa nigara yemekler pişirttim. Zahmet etmişsiniz paşam. Zira o yemekleri anam hazırlamıştı. Sizin eliniz değmemiş olsaydı öyle muazzam olmazdı. İzah edemedim galiba paşam. Ben sadece yemekleri sofraya... O halde geçelim mi artık o sofraya? Paşam, ben de sana bakınıyordum. Bak, ziyaretinize kimler gelmiş. Selamünaleyküm Paşa Hazretleri. Ve aleyküm selam Şahsuvar Sultan. Paşam, Hoş gelmişsin Şükufe Hatun. hoş bulduk paşam. Şükufe İşkodra'daki akrabalarının yanından daha yeni gelmiş. Dün. Bugün de halasıyla beraber sağ olsunlar hemen ziyaretimize geldiler. Öyle mi? Pek güzel. Ayas Paşa hususiyetle sormamı istedi. Saat ve afiyetiniz yerindedir inşallah paşam. Yerinde. Yerinde elhamdülillah. Paşanın sağlığına duacıyız. Sizi tanış etmeyi unuttum. Barbaros'un ablası Seyyare Hanım. Ya, demek öyle. Memnun oldum hanım. Barbaros diye bahsettiğiniz korsan olan Barbaros mu? Korsan değil hanım. Derya akıncısı. Aynı zamanda Cezayir kaidi ve paşası. Kusura bakmayın. Nedense herkesin diline korsan diye pelesenk olmuş. O dilleri koparmak lazım o vakit. Hadi hep beraber sofraya geçelim. Şimdi şu küfemin anlatacağı neler neler vardır değil mi? Paşam ben müsaadenizi isteyeyim. Siz de misafirlerinizle alakadar olun. O nasıl laf? Siz de benim misafirimsiniz. Hem beni evden beklerler paşam. Cümleten hayırlı geceler. Hadi buyurun. Şahsuvarında da şu kufresinde de bir kibir, bir fehamet ki. Tövbe yarabbim. Halime karısı da şu kufeyi olmayamamaya çalışıyor belli. Bir yastıkta kocarlar inşallah. Ana hadi sofra hazır. Ben aç değilim kızım, siz yiyin. Niye çıkardın bunları?
Satacağım deme sakın. Bunlar senin el emeğin, göz nurun. Satmayacağım ama satsam yeridir Nazife. Bir daha bunların hiçbirini yapamayacağım. O niye? Yiğit başına konuşmaya gittiğimde Şahsuvar Sultan diye bir kadın geldi. Bu kadın Galata'nın en meşhur kuyumcusuymuş. Ustalığıma inanmıyor. Dükkan açamazmış. Ona neymiş canım? Aa, onun keyfine mi kalmışız? Bu Şahsuvar Sultan divandaki Ayas Paşa'nın bacısı. Belli ki Yiğitbaşı biraz çekinir. Şimdi anlaşıldı mevzu. Eğer beni aza yaparsa ikimiz de kadıya şikayet edecekmiş. Aa, olur mu canım öyle şey, densize bak. Al götür bunları, çal başına. Çal ki görsün usta mıymışsın değil miymişsin. Kızım götürsem ne fayda? Ne malum senin yaptığın der çıkar. Benim Cezayir'den usta olduğuma dair bir vesikaya ihtiyacım var. Ki o da bende yok. Anam, sen hiç dert etme. Benim aklıma öyle bir fikir geldi ki. Sen onu yapınca görsün bakalım o Şahsuvar nasıl oluyormuş vesika. Hı? Allah sizden razı olsun. Tıpkı Cezayir'deki gibi. Gönlü iman dolu yiğitlerle Allah beni tekrar bir araya getirdi. Şükürler olsun. O yiğitlerin arasında keşke rahmetli abim oruçlu olabilseydi. O kadar çok isterdim ki bir bilsen. Bilirim Hayrettin'im, bilirim. Lakin bilirim ki bu dünyada 3 hakimin hükmünde hata aranmaz. Kalbin, kaderin ve ölümün. Oruç Reis'in şehit olması kaderinde yazılıydı. Hatırlar mısın? Bir gün sana mağarada doğmanın da ölmenin de vakti var demiştim. Oruç Reis sağken sen Hızır'dın. O şehit olduğunda sen Hayrettin olarak doğdun. Allah seni başımızdan eksik etmesin Hayrettin'im. Sayende bu dava başsız kalmadı. Yüce Mevla'dan duam odur ki şu Akdeniz'in hakimi olmak senin kaderinde yazılı olsun. Bazı zaman göğsümü, gönlümü bir yeis kaplar demiş. Oruç gibi güçlü ve iradeli olamadığımı düşünürüm. Bak Hayrettin'im. Güçte, iradede, kendi samimiyetine Allah'a sığınmakla kudret bulur. O kudret ki bulunduğu yer kalptir. Ve o kalp ki ümidin ve imanın mahfazasıdır. Sende bu ümit, bu iman olduğu sürece ne korkuların, ne yeislerin yer bulacak. Hepsi geçip gidecek. İnşallah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Marcela. Sizinkiler nasıl yaptıysa bu ana rağmen bunu Pedro'ya göndermeyi başarabilmişler. Ne yazıyor Hayrettin'im? Şalken ve François bir hafta sonra Sardinya adasında düello tutuşacakmış. Bak şimdi keyiflendim ha. Acaba hangisi geberecek? İki kralın birbirinden nefret etmesi lehimize. Lakin bu malumatı tez vakit padişahımıza götürmeliyim. Doğru söylersin Hayrettin'im. Aydın,
Leventlere söyle şu Venedik paçavrasını indirip sancağımızı toka etsinler. Padişahımıza gidiyoruz. Onları içeri bırakın, diğerlerinin yanına. Hadi aslanlarım, bugün bitecek bu sandıklar. Murat Efendi daha çok sandık var inecek. Tasa etme bacım, halledeceğiz. O sağdakilerin arkasına istif edin. Hadi. Murat Efendi, güzellikle halletseydin şu işi de beni Kemankeş Paşa'ya şikayetçi etmeseydin ölürdün değil mi? Ay şaşkaloz. Kaptan paşan emretti diye mi yapıyorum zannettin? Ha. Ya niye yapıyorsun? Nazife bacıya verdiğim sözü tutuyorum. Onun güzel hatırı olmasa değil kaptan paşam. Vezir-i Azam gelse... Hadi be, yalancı. Bükemediğim pazuyu öpüp alnıma koydum demiyordu. Kusura bakma Murat Efendi ama ablam haklı. Yani sen böyle hatır gönül için iş yapacak bir adama benzemiyorsun. Değilimdir evet. Lakin ben sende avlamda olmayan bir hulusi kalp gördüm. Bir de Kaptan Paşa'dan öyle bir şey öğrendim ki... sana yaptıklarımdan utanıp yerin dibine girdim. Ne öğrendin? Sen ve ablan Hayrettin Reis'in ailesinden misiniz? O ki İslam için bunca gazalar etmiş bir mübarek adam. Kendi kendime yakışır mı böyle bir gazinin kardeşlerine kibirlenmek, ahmak Murat diye pişman oldum. Madem Kaptan Paşa söyledi, bilmende bir mahsur yok. Bu ambar ve iskele Hayrettin Reis'in. Başına ablamla beni koydu. O ne vakit gelecek Allah izin verirse? Onu biz bilemeyiz. Kendisine vakit uygun görürse. Ah be Nazife bacı. Onun huzuruna çıkıp hal hatır sormaya, yaptığı gazaları bir de onun ağzından dinlemeyi o kadar çok isterdim ki. Eğer bir gün İstanbul'a gelirse... şu garip Hammal Murad'ın onun huzuruna çıkmasına yardım eder misin? Elbette. Ben bir ablama bakayım. Selamun aleyküm efendi. Ve aleykümselam Hatice Kadın Efendi. Başına gelenler için pek bir müteessirim. Ama ve lakin Şahsüvar Sultan gibileriyle uğraşmaya gelmez. Siz de biliyorsunuz. Orasını malum ettiniz zaten. Ama bana bu kadar laf söyleyen bu kadın... kuyum işinde ne kadar maharetlidir merak ettim doğrusu. O da sizin gibi zergeran ustasıdır. Padişahımızın kuyumcu başısıyla arasını hoş tutunca... yaptığı bütün kuyumları saraya satar. Galata'da 3 dükkanı vardır. O yüzden hiç kimsenin burada dükkan açmasını istemez. Ne diyeyim, gözünü toprak doyursun. Siz ne için gelmiştiniz? Bu nedir bilir misiniz? Bilirim elbet. Zümrüt elmas taşından muhteşem bir müzeyyenat bu. Bunu siz mi yaptınız? Evet. Bunun aynısını sizin ve Şahsuvar Hanım'ın gözü önünde yaparsam... ustalığımı kabul edip dükkan açmama müsaade eder misiniz? Enderun'un akası Dizdar Efendi ile vaziyetini konuştuk. Kendisi zaten Padişah Efendimiz'den tembihliymiş. Seni bugün yarın küçük odaya alacaklar inşallah. Küçük oda nedir Seyit Efendi? Enderun'un ilk derecesidir. Senin gibi acemi olanları burada kalır. Orada sana dolama denilen bir çeşit cübbe giydirecekler. Sana bundan sonra dolamalı derlerse şaşırma. Hadi bakalım. Şimdi git aile efradına vaziyetini anlat. Yarın öbür gün gelir seni alır, Enderun'a teslim ederim. Sağ olasın Seyif Efendi. Allah razı olsun. Hadi, Allah'a emanet ol. Dolumalıymış.
Oh baba. Sen ne odandan çıktın Bari'nin kızı? Ben bir hava almaya çıkmıştım. Ama kaçarım diye korkuyorsan korkma. Ben kaderime razı oldum. İyi, hadi bakalım. Bravo sana Pedro. Armando cinsi bu güvercini çok ucuza getirmem bir harika. Satıcı acemi birine benziyordu. Kuşun hakiki değerinden haberi yoktu. Gir. Efendim, yaralı kendine gelince haber vermemi istemiştiniz. Kendisi az evvel gözlerini açtı. Nihayet. Nereden çıktı bu yaralı yüzbaşım? Birkaç gün evvel kale kapısına sürünerek gelmiş. Şimdi ne olup bittiğini daha iyi anlayacağız. Ben kale komutanı yüzbaşı Manuel. Buraya ilk geldiğinde benimle konuşmak istemişsin. Elçiyi kaçırdılar. Elçi mi? Hangi elçi? Venedik. Saraya gidiyorduk. Neler saçmalıyorsun be adam? Lord Çev'den haber geleli çok oluyor. Elçi sağ salim saraya varmış. Ben arabanın sürücüsüyüm. Bize saldırdılar. Kim? Kimler saldırdı? Üç kişi. Hayır. Kimler saldırdı elçiye? Konuşsana be adam. Kim saldırdı? Tanrı günahlarını affetsin. Ruhunu teslim etti efendim. Elçiyi kaçırdılarsa o halde... Gudenberg Sarayı'na giden kişi... Yerine başka birini geçirdiler. Sarayda bir casus var. Hemen krala haber vermeliyiz. Çabuk Pedro, çabuk! Gönderdiğimiz malumat Hayrettin'e ulaştı mı acaba? Sen niye elma yiyorsun? Yesene yemeği. Yemem. Şalken bizi yavaş yavaş zehirliyor olabilir. Bari birimiz sağ kalsın. Hayda. Bütün iştahımı kaçırdın Salih. Matrak geçiyorum ya. Herifçioğlu bizi öldürmek istese... Elçi Batista. Haşmet mi ha? Az önce sizinle alakalı çok mühim bir haber aldım. Öyle mi? Ne haberi? Haşmet mi ha? François. Düello için Sardunya Adası'na yola çıkmış. Bunun benimle alakasını anlayamadım efendim. Sizinle alakası şu ki... katibinizi burada bırakıp... benimle birlikte Sardunya Adası'na geliyorsunuz. Seve seve muhakkak gelirim. Ancak sebebini öğrenebilir miyim Haşmet mi ha? Düellolar her zaman bir hakem önünde yapılır sevgili Batista. Ve olup bitenin bir zaptı tutulup diğer devletlere gönderilir. Bu hakem de hem benim hem François'nın itiraz etmeyeceği birisi olmalı. En uygun kişi de siz oluyorsunuz ekselansları. Şeref duyarım. Hazırlıklarınızı yapın. 1-2 güne yola çıkıyoruz.
Ali ne oluyor? Sen bir şey anladın mı? Anladıysan mürted olayım. Ama bu havadisi tez elden Hayrettin'e bildirmeliyiz. Kral Hazretleri, hakem olarak Batista'yı seçmeniz sizce doğru karar mı? Kimi seçseydim Cev? Papa'yı mı? Oynayacağım oyun ortaya çıkarsa bana gözünü korkutup susturabileceğim biri lazımdı. Oyun mu? Siz neden bahsediyorsunuz efendim? Isabella'ya bile söylemedim ama av esnasında attan düşüp yaralandım. Kolumda zaman zaman bir titreme oluyor. Ya bu halimle pistol kullanacağım ya da sol elimle ateş edeceğim. Ama sizin sol eliniz... Biliyorum Cev, biliyorum. 5 metreden bir fili bile vuramam. Ama işi şansa bırakmamak için François'yı ağaçların arkasına saklayacağım bir nişancı vuracak. Valide Hanım, ben geldim. Ana? Yahya. Amca, Herkesler nerede? ambardalar. İşleri uzayınca babaannem yemek yapıp götürmüş. Ben de yanlarından ayrılıp Valeria'ya bakmaya eve geldim de. İyi etmişsin. Kız nerede? Yahya, bu mektubu yazarken ne kadar üzgün olduğumu bilemezsin. Yaptığın onca iyilikten sonra sana ihanet etmiş olmanın pişmanlığı içindeyim. Ancak burada kalıp makus talimin değişmesini bekleyemezdim. Sen bu satırları okurken bir gemiyle İspanya'ya doğru yola çıkmış olacağım. İmza, dostluğunu hiçbir zaman unutmayacak olan Valeria. Pes mi edeceksin? Hı? Peşinden gitmeyecek misin be çocuk? Kız da gönlün oldu. Ve gitmesini istemediğinin ikimiz de farkındayız. Hem ben sana ne söylesem nafile. Heh, gönül bu. Sultanın fermanı da olsa dinlemez. Ama çoktan gemiye binmiştir. Mektubun mürekkebine bakılırsa fazla uzaklaşmamıştır. Tez davranırsan onu limanda yakalarsın. Haydi.
Hursi'nin bahsettiği gemi bu olmalı. Valeria! Valeria dur. İspanya'da seni bekleyen bir baban yok artık. Ne demek yok? Ne Yahya, ne oldu? Baban. Casusluk suçundan idam ettirmişler. Hayır. Gitmeyeyim diye yalan söylüyorsun. Ne? Çok üzgünüm Valeria. Oo. Ana, Yiğitbaşı ne zaman haber edecek? Haber bekleriz. Evvel Şahsuvar Sultan'a haber edilmesi gerekirmiş. Şahsuvar mı? Ayas Paşa'nın bacısı olan mı? Aa, abla sen nereden tanıyorsun? Limanda adı çalınmıştı kulağıma. Canım tanımayan mı var? Herkes tanıyor. Kadının Galata'da 3 tane dükkanı varmış. Ama neyse ne ben kendi derdime düştüm. Şu Murat ambardaki yükü indirdi mi? Bitti mi o iş? Hallettik ana hallettik. Kemankeş Paşa sağ olsun. Alakadar olmasaydı siz ikiniz o inatçı Murat'ı zinhar ikna edemezdiniz. Ablamın çabalarını da unutma ana. Yani o Kemankeş Paşa'dan ricacı olmasaydı. Tamam ya. Uzatmayalım. İcap eden neyse yaptık. Selamun aleyküm. Hayrettin. Baba. Ana oğlum geldi. Hoş geldin. Oğlum. Anam. Haliniz nicedir? Seni gördük daha iyi olduk oğlum. Vallahi öyle. Ambarda işler de iyi. Elhamdülillah. Gözün arkada kalmasın. Maşallah. Sen burada olduğuna göre henüz Endur'una başlamamışsın demektir. Birkaç güne kadar Ketüda Seyit Efendi alıp götürecekmiş. Öyle mutluyum ki okuyacağı için. Baba, bana orada cübbe giydirip dolamalı diyeceklermiş. Desinler oğlum. Vakti geldiğinde Sancak Bey, Hasan Paşa diyecekler. Sen Rabbimin ilmine, irfanına 4 elle sarıl. Hadi göreyim seni. Yüzümü kara çıkartma. Çıkartmayacağım baba, emin ol. Oğlum açsındır. Gel bir lokma bir şeye bak. Yok anam yok. Fazla vaktim yok. Padişahımıza mühim bir malumatı vermek için buradayım. Dayı, Söyle benim gül çiçeğim. padişaha sormayı unutma sakın. Neyi? Yeğenim saraya gezebilir mi diye. Mutlaka söyle ama, tamam mı? Tamam. Mutlaka sorarım. İlk soracağım soru bu olsun. Artık gitmem gerek. Kavak'ta sultanımızla buluşacağım. Bir dahaki vakte kadar Allah'a emanet. Hadi bakalım. Baba, dikkat et. Sen. Allah'a emanet ol. Haydi. Kalın sağ olun.
Allah. Sultanımızın yanına gideceğiz deyince ben de ne sevinmiştim de Salih ile Kandiyel'in derdinde kaldık işte bu necaset kokan yerde. Senin deli geldi yine. Git şuna söyle. Geçen seferki gibi müşterilerimi rahatsız etmesin. Yoksa bir daha buraya giremez. Buenos Aires, Sinyor Ayrıl. Çok affedersiniz Sinyor. Arkada bir yalak var. İsterseniz orada temizlenebilirsiniz. Aşk olsun Marsilya, ne öküzlüğümü gör. Pedro'dan haber geldi. Arkada buluşalım. Tamam. Bu duyduklarının doğru olduğundan emin misin Maurus? Adımın Maurus olduğuna emin olduğum kadar. Barbarossa, bu gece Kavak'ta Süleyman'la buluşacağım dedi. Demek bu buluşmalar sarayın dışında gözlerden gizli yapılıyor. Eğer elimizi çabuk tutarsak Kutsal Roma bu gece hem Süleyman'dan hem de Barbarossa'dan sonsuza dek kurtulabilir Godfrey. Salih ile Kandiyel'e bir şey mi oldu? Şimdilik hayır. Ama başları belada. Nasıl belada? Arabaya saldırdığımız gün elçinin sürücüsü ölmemiş. Yaralı halde kaleye kadar gidip yüzbaşıyla konuşmuş. Eyvah eyvah. Desene yüzbaşı her şeyin farkında. Maalesef. Pedro'dan saraya haber göndermesini istemiş. Pedro tamam demiş ama güvercin uçurmamış. Ay kurban olduğum Allah'ım. Bak cenabetten keramet zuhur etmiş. Hemen sevinme. Yüzbaşı saraydan bir iki güne haber gelmezse iş kilitlenir. Bizzat kendi gider sormaya diyor Pedro. Tamam o zaman şey yapın ya hani böyle bir kağıda cevap mahiyetinde bir şey yazın onu gönderin yüzbaşına. O işler öyle değilmiş. Saraya gidip gelen mektupların altında mühür olurmuş. Ne yapacağız şimdi? Bana mı soruyorsun? Ya işte yakın bulduk sorduk ya. Soran da kabahat zaten. Düşün taşın bul bir şeyler işte. Burduya kırdıya bayılan sensin. Vallahi buldum. Benim Luna'ya gitmem lazım. Luna'ya mı? Niçin? Ne yapacağım? Gideceğim işte elini öpeceğim, bayramlık isteyeceğim. Allah Allah. Her kimsen kahpelik etmeyi bırak da çık karşıma.
Erkek gibi. Şeytan herif. Takip edildiğini anladı. Artık Süleyman'ın yanına gitmez. Buradan çıkışın yok Barbaros'u. Gebereceksin. Hadi. Bunlar nereden çıktı?
İstediğin şeyi temin etmek kolay değil. Koçun malikanesine gelip pasaportuna mühür basmak da kolay değildi. Ama Hayrettin'im yapamam demedi. Yaptı. Ben de demiyorum. Sadece biraz zaman alır diyorum. Bana hemen yarına lazım Bayarlı'nda. Zaten kıytırık bir İspanyol binbaşısı kıyafeti bulamayacaksan da... ...vallahi hiç ortalarda tüccarım diye gezinme. Bulacağım. Ama yaptığın şey çok tehlikeli. Hem kendini hem arkadaşlarını öldürtebilirsin. Sen yeter ki kıyafeti bul. Gerisini merak etme. Hayrettin kulunuzu buyurduğunuz gibi sağ salim getirdik sultanım. Geçmiş olsun Hayrettin. Allah razı olsun sultanım. Solaklarınız yetişmeseydi halim nice olurdu. Andradorya karşısında daha müteyakkız davranmam gerekmekteyim. Affedin. Affedilecek bir şey yok Hayrettin. Şerken keferesi bize karşı eli kolu bağlı bekleseydi kafirliğe de yakışmazdı. Bundan böyle daha müteyakkız ol. Bu kefereler hatta ailene bile musallat olabilirler. İcap eden tüm tedbirleri alırım hünkârım. Anlat bakalım. Venedik'te durum nedir? Allah'a şükürler olsun. 2 casusumuzu Şalke'nin sarayına sokmaya muvaffak olduk. Attığı her adımdan haberdar olacağız. İşte bu pek bir hayırlı olmuş. Kim bu Ricalullah? Salih ve Kandiyeli kullarınız. Onlardan edindiğim malumata göre Frenç kralı François ve Şalken birkaç gün sonra Sardinya adasında bir düello yapacaklarmış. Düello. Ha? Bu bizim için hiç ama hiç hayırlı olmaz Hayrettin. François, Pavia Savaşı'nda Şarkin'e esir düştüğü zaman anası bize mektup yazıp yardım istemişti.
O günden beri Haçlı müşrikler bir araya gelemesinler diye ben François'yı yanımda tutmaya çalışıyorum. Sayenizde malumum var efendim. Şimdi sana Allahu alem bundan sonra ne olacağını anlatayım. Bu François muharebeden ve savaştan anlayan bir kral değildir. Düelloda şerken onu kuş gibi avlayacak. François'nın 2 tane oğlu var. Francis ve Henry. O ölünce French tahtına büyük oğlu Francis geçecek. Bu oğlan da şerkenden korkusuna, toy ve tecrübesiz olmasından bizle müttefikliğini bırakıp şerkenin saflarına geçebilir. Hayrettin, bu düelloyu hemen durdurmalısın. François'yı ne yapıp et, oradan sağ çıkar. Emriniz başım üstüne sultanım. Elimden geleni ardıma koymayacağım. Müsaadenizle. Ya ilahe alemin, sen işleri kolay kılansın. Hayrettin kulunun bu kazasını kolay eyle. Düşmanları önünde onu hor ve hakir eyleme. Nusret ve kuvvet verici sensin. Sana sığındık ya Rabbi. Amin. Allah Teala Zillullah'ın duasını ümmeti Muhammed'in üzerinden eksik eylemeye. Alemde iksir denilen şey padişahımızın teveccüh ve duasıdır. Gir. Bir yere mi gidiyorsunuz yüzbaşım? Saraydan hala cevap gelmedi Pedro. Garip bir şeyler dönüyor. Elçinin kaçırıldığını gidip bizzat ben haber vereceğim. Yüzbaşı Manuel sen misin? Evet. Siz kimsiniz? Ben binbaşı Navarra. Kodunberg Sarayı'ndan asil kralımızın emriyle gönderildim. Aman tanrım. Binbaşı Navarra ben... Sus! Venedik elçisi Batista yolda bir takım eşkıyaların saldırısına uğradı. Asil kralımız senin gerekli tedbirleri almadığını duyunca sana çok sinirlendi. Kralımız seni şimdilik affetti ve kelleni alma işini de bir sonraki hatana erteledi. Bir sonraki hatanda sana acımam, alırım kelleni. Seni tanıyorum. Sen o tavernadaki Türksün. Uzun etme. Dur. Bu sabah arkadaşlarından bir haber daha geldi. Sahi mi? Şerken elçiyi de düelloya götürüyormuş. Ne maksatla? Düelloya hakemlik etsin diye. Hakemlik mi? Eyvah eyvah. Allah'ın selamı üzerine olsun. Çavuş.
Yahya evde mi? Ona burada beklediğimi söyle, tamam mı? Ha. Hadi. Oliva'ya. Ne vakit istersen gidebilirsin. Bütün akrabalarım bir gemi kazasında öldüler. Geride beni bekleyen kimse yok Yahya. Sığınabileceğim tek ailem artık sizlersiniz. Her zaman başımızın üstünde yerim var. Sana bakmak boynumuzun borcudur. Ne oluyor Geveze? Derviş. Dur. Badere, benim acil gitmem lazım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aa, Mihriban. Sen niye bayramlık esvaplarını giydin teyzem? Mektebe gideceğim. Mektebe mi? Şu köşedeki camide Sıbyan Mektebi açılmış. Dedim sokaklarda haytalık edeceğine oraya başlasın. Pek iyi olmuş. Hem Hasan hem sen. Çok mutlu oldum. Ben zaten okuma biliyorum ama. Kur'an okumayı da bilebiliyorum. Sen öğretmiştin ya. Evet. Ama yazmayı da hocadan öğrenirsin. Fena mı? Hadi anneciğim sen birazcık kapının önünde bekle. Ben biraz teyzenle konuşacağım. Tamam. Gel seni bir öpeyim. Ah. Oh. Hadi bakalım. Hayırdır abla? Evvelki gün konuştuğumuz Mihriban'ın babasız büyüme meselesini çok düşündüm Nazife. Yoksa yeniden evlenmeyi mi? Yok. Evlenmemek konusunda kararım kati. Mihriban'a hem analık hem babalık yapmaya çalışıyorum. Ömrüm yettiği müddetçe de yapacağım. Ama bir gün Allah'ın emri gelir de ölürsem kızım sana emanet. Abla o nasıl laf? Allah gecinden versin. Nazife ne kadar güçlü durursak duralım hayat nihayetinde hepimizi alıp yere vuruyor. Mühim olan o yerden kalkabilmek. İnsan ancak böyle güçlenir. Ve sen de her seferinde bunu yaptın. Yaptım da iş işten geçtikten sonra
Perde gençlik vardı. Kolum kanadım kırılsa bile kimseye merhamet dilenmem. Yine de uçarım diyordum. Kocam ölünce anladım. Öyle değilmiş. Ama inşallah kızım bana benzemeyecek. Ona düşünce nasıl kalkacağını, nasıl mücadele edeceğini öğreteceğim Allah'ın izniyle. Selamünaleyküm Hayrettin'im. Aleykümselam. Geldik Hayrettin'im. Ne oluyor amca? Niçin sen gelmedin de Derviş'i gönderdin eve? Şimdi beni iyi dinle Yahya. Sultanımızla görüşmeye muvaffak oldum. Lakin bundan böyle attığımız her adımı temkinli atmamız icap etmekte. Şaken ve Doğru'ya burada olduğumu haber almışlar. Amca yeminle bizden laf falan çıkmadı. Valeria'nın yanında zaten hiç konuşmuyoruz. Barbaros ne vakit dönecek diyenleri de bilmiyoruz deyip geçiyor evdekiler. Evin ve ambarın Şalke'nin casusları tarafından gözetlenmekte olduğunu düşünmekteyim. Şimdi sana 2 vazife veriyorum. İlki, İstanbul'da kalacak ve ailemize göz kulak olacaksın. İkincisi, Şalke'nin casus yahut casusları kim olabilir diye müteyakkız davranacaksın. Tamam amca. Da. Casus olduğunu nasıl anlayacağım? Şüphelendiğin adama amcanla alakalı yanlış malumat verip onu oyuna getirerek senden aldığı malumatla bir dolap çevirirse bil ki casus odur. Peki yakalarsam ne yapayım? Sen de ondan dil almaya çalışacaksın. Baktın konuşmuyor, müsamaha gösterme. Hadi şimdi eve dön. Bizimkileri de sıkıca tembih et. Baş üstüne amca. Derviş. Allah'a emanet. Hayrettin'im. Sardinya'ya gidip şu meseleyi halledelim ha. Al bakalım. Hepsi 42 akçe. 7 kişiden 5 akçe 35 eder. Fazla verdin. 7 akçe de benden olsun. Sağ olun. Şuradaydı. Şu ordinoya da ismini yazdım mı tamamdır. Benim okumam yazmam yoktur. Peki o halde ben hallederim. Hadi sen sağ ben selamet. Murat, Evet. sana okuma yazma öğretmemi ister misin? Ben hammalım Nazife bacı. Ne işime yarayacak ki? Ya bu kağıt ordinoya değil de boş senede olmuş olsaydı? Sen yüreği temiz insansın. Öyle şey yapmazsın. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Umarım rahatsızlık vermiyorumdur signorina. Estağfurullah, buyurun. Adım Umberto Gambi. Şu emektar Calypso gemisinin kaptanıyım. Çok memnun oldum Bay Umberto. Ben de Nazife. Nazife. Anlamı ne acaba? Kibar ve temiz demek. Kesinlikle öylesiniz hanımefendi. Sağ olun. İskelemize mal indirmek için geldiyseniz... Ha yok yok. Ben aslında Murat adında bir hamalı arıyorum. Limanda her yere baktım ama bulamadım. Aramanıza hiç lüzum kalmadı Bay Umberto. Kendisi tam karşınızda duruyor. Ha, Murat sensin demek. Beni takip ederseniz eğer fıçılar var tekneden indirilecek. Buyurun. Grazie signorina. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yakın zamanda ticaret de yaparız umarım.
İnşallah Bayım Berto. Murat, sen beni takip et. Ha? Neydi bu şimdi? Casusun nasıl çalışıyor? Gelip bir görmek istedim Maruz. Ha, Murat mı demeliydim yoksa? Dün gece iş çıkardın. Ama Barbaros'u elimizden kaçırdık. O da Süleyman da ne iş çevirdiğimizin farkındadır şimdi. Güzel. İfşa olduğumuza göre herkes kendi yoluna gidebilir. Casus olduğundan şüphelenecekleri en son kişi sensin Maruz. Sonuçta o kadınlar yanlarında çalışman için Osmanlı amiralinden bile yardım istediler, öyle değil mi? Kimse aptal değil, doğru ya. Barbaros'a hakkında konuşmaya zaten hevesli değiller. Bu olanlardan sonra artık ağızlarını bile açmazlar. Açtıracaksın Maruz. Bu senin işin. Ben keşişim, doğru ya. İşkenceci değil. İşkence et diyen oldu mu sana? Hı? Şu kız, adı neydi? Nazife mi ne? Nasıl gidiyor? Ona okuma yazma bilmiyorum diye yalan söyledim. Ne kadar cahil görünürsem o kadar iyi. Fakat o da öğretmeyi teklif etti. Sen ne dedin? Kabul etmedim tabii. Bu vakitten sonra kendimi boşu boşuna sıkamam. Sıkacaksın Maruz. Sıkacaksın. Anladın mı? O kıza yanaşacaksın. Güvenini tamamen kazanmak için de her şeyi yapacaksın. Yoksa gerçekte kim olduğunu Barbarosa'ya gider, kendim bizzat söylerim. Hayrettin'im. Al. Çadırına girip François ile konuşmam lazım gelir. Bu delile çıkmamalı. İyi düşündün mü Hayrettin'im? Şarken'in düellosunu François kabul etmezse itibarından kaybedeceğini bilir. Hiçbir krala bunu kabul ettiremezsin. Başka bir hal yol çaresi bulmamız lazım. Düşünmedin mi zannedersin? Ne yapacaksın? Leventlerin başlarda da benden haber bekler. Eğer ikna olmazsa tüm adayı topa tutacağım. Hayırlısı inşallah. Selamun aleyküm. Aydın. Aleyküm selam. Sen nereden çıktın evladım? Bizim Salih'in Leventleri gemiyi Venedik'ten getiriyordu. Ben de atladım geldim. Ben sana Salih'le Bülbül'ü yalnız bırakma demedim mi? Ne dedin? Dedin reis. Ama Pedro'dan da haber var. Ya bu Şarken Diyavolusu bizim Salih'i de yanında getirmiş. Ne yapacakmış? Düelloda hakem yapacakmış. Ne? O halde Salih Şarken'in çadırının içinde. Bu tabanca birazdan bir hayatı bitirecek. Silahınızı indirseniz şimdilik. Elinizden bir kaza çıkabilir, Tanrı korusun. Senden bir ricada bulunacağım Batista. Eğer bu ricamı yerine getirmezsen kazayla değil, isteyerek öldürürüm seni. Ne ricası Haşmet Mahmut?
ufak da olsa bir ihtimal yolunda gitmeyen bazı şeyler vuku bulabilir. Ne gibi? François'nın ölümden kurtulması gibi. Ama siz Venedikliler de benim müttefiğim olarak onun ölmesini istersiniz. Öyle değil mi? Yoksa yanılıyor muyum? Hayır. Tabii ki yanılmıyorsunuz. O halde François nasıl ölürse ölsün tutacağın zapta düellonun hakkaniyetli bir şekilde yapıldığını yazacaksın. Emredersiniz. Haşmet Mahap. Bunu Pavya'da kullanmıştım. İy, uğursuz şey. Çok iyi süslenmemiş ama olabilir. Tanrım. Nöbetçiler! Dur François dur. Ben Hayrettin. Barbarossa? Bu düelloya çıkmaman lazım. Ne hakla? Ayrıca bu durum seni niye ilgilendiriyor anlamadım Barbarossa. Şalken müşterek düşmanımız. Eğer sana bir şey olursa yerine geçecek olduğunu elinde bir oyuncağa çevirir. Ne? Francis mi? Hayır. Oğlum da benim kadar şereflidir. Ordumun başına geçip onunla savaşacaktır. Derviş. Salih çıktı. Düello başlıyor. François! Hadi çık çadırından! Bak François. Senin gibi bilge bir kralın yokluğunda tecrübesiz oğlunun yanında ordun ne kadar savaşmaya hazır olabilir? Senin emirlerinin, senin buyruğunun tesiri bambaşka. Sen olmadan senin tebaan düşünemez, hareket bile edemez. Sözlerin gururumu okşadı Barbarossa. Fakat buraya kadar gelmişken vazgeçmek En düşük kral! tam bir şerefsizlik olur. Hadi çık çadırından! Bu düello bugün yapılacak. Ve yerde yatan da Şalke'nin ta kendisi olacak. Sana meydan okuyorum! François! Hayrettin kralı ikna edememiş. İnşallah topları ateşlemekte gecikmez. İnşallah. Ben Venedik elçisi Angelo Battista. İki kralın da bana verdiği yetkiyle bu düelloya hakemlik yapacağım. Düellocular dışında hiç kimse yanında ateşli silah bulunduramaz ve düelloya müdahale edemez. Buna kralların askerleri de dahildir. Her iki tarafta sırt sırta verip 5 adım atacaklardır. Hakem komutunu verince dönüp ateş edeceksiniz. Nerede bu Hayrettin? İşareti verip topları çoktan ateşletmesi lazımdı.
1. İki. Üç! Aydın koş. Sol cenahta tüfekli bir asker var. Nişancı bu. Şarken François'a bir kalleşlik yapacak. Koş! 4. Beş. Ateş! Gebersene! Gebersene, ne duruyorsun şu adama? Hayrettin. Oğlum! Baba! Baba yardım et! Barbaros dur! Baba yardım et! Beni bırakma baba! Düşmanın boynu mu? Yoksa çocuğun kimi?